Çeçenler bağımsızlık mücadelesi veren bir halktan Rus hegemonyası altındaki bir halka nasıl dönüştü? Çeçen lider Ramazan Kadyrov'un devasa serveti, sıra dışı hobileri, paralı asker toplama yöntemleri ve sağlığındaki gizemli durumunun yanı sıra Kremlin'in bu tartışmalı figürü neden desteklediğine dair kapsamlı bir araştırma yaptık. Çeçenistan'ın derinliklerine inerek Ramazan Kadyrov'un etkisi altında nasıl şekillendiğini ve bölgedeki dinamikleri mercek altına aldık. GZT'nin 2 milyon aboneye ulaşmasına çok az kaldı. Eğer siz de Türk dünyasının bir parçası olmak istiyorsanız hemen kanalımıza abone olun. Sizlerin desteğiyle daha geniş kitlelere ulaşacak, daha fazla içerik üretecek ve Türk dünyasının sesini tüm dünyaya duyuracağız. Unutmayın, bir tıkla aramıza katılabilir ve bu büyük ailenin bir parçası olabilirsiniz. Çeçen halkının bugün Rusya'nın etkisine girmesinin ardındaki hikayeyi anlamak için önce Kadyrov Hanedanı'nın kurucusu Ahmet Kadyrov'a dönüp bakmamız gerek. Ahmet Kadyrov, Çeçen-İnguş sürgünü sırasında zorla göç ettirilen bir ailenin çocuğu olarak 1951 yılında Kazakistan'ın Karaganda bölgesinde dünyaya geldi. Kadyrov'un ailesi sülale anlamına gelen Binoy teypinden geliyor. Burada insanlar etnografik olarak kan bağına göre birleşseler de onları bir arada tutan vazgeçilmez ilkeleridir. Binoy, Çeçenistan'daki en kadim ailelerden birisi ve Çeçen inancına göre gerçek bir Çeçen yalnızca Binoy teypinden gelir. Aile 1957 yılında Çeçenistan'a taşınıyor. Ahmet Kadyrov ortaokuldan mezun olsa da eğitim gördüğü inşaat enstitüsünden mezun olamıyor. Buna rağmen pirinç yetiştiren devlet çiftliklerinde, inşaat sektöründe kilit pozisyonlarda çalışıyor. Ancak aniden sektör değiştiriyor ve Buhara'ya Mir Arap Medresesi'ne eğitim almak üzere gönderiliyor ve mezun olmayı başarıyor. O yıllarda Buhara'da Rusya Müftüler Konseyi'nin başkanıyla beraber çalışıyor. Rusya'ya yakın ilişkilerin temeli de bu yıllarda atılıyor. 1995 yılında Kadyrov, Çeçen İçkerya Cumhuriyeti'nin yüksek müftüsü olarak atanıyor ve manevi yönetimde müftü olarak aktif faaliyet gösteriyor. İlk zamanlarda Çeçen İçkerya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aslan Maşadov'u destekleyen Ahmet Kadyrov bir anda yüzünü Rusya'ya çeviriyor. Gelin sebebine bakalım. Şamil Basayev ve Emir Hattab, Rusya'nın Çeçenistan'da yürüttüğü kültürel asimilasyon politikalarına karşı savaşan, bağımsızlık mücadelesi veren, Rus ideolojisi altında dönüştürülmeye çalışılan Çeçen halkının milli kimliğinin korunması uğrunda Rusya ile çatışmalara giren iki önemli figürdü. Ancak Ahmet Kadyrov bu ideolojilere karşı bir tutum sergiliyordu. Dönemin Cumhurbaşkanı Aslan Maşadov ise Çeçenistan'ın bağımsızlığını savunuyor ve onun liderliği altında yürütülen mücadele birlik ve direnişin simgesi haline geliyor. Maşadov'un liderliğindeki gruplar Rusya ile mücadele etmeye devam edilmesi ve Rusya ile herhangi bir müzakereden kaçınılması gerektiğini savunuyorlardı. Bu ise hem Rusya'yı endişelendiriyor ve hem de Kadyrov'un hedefleriyle ters düşüyordu. Kadyrov, Maşadov'dan Şamil Basayev ve Emir Hattab'ın durdurulmasını ve Rusya'ya karşı savaş açılmasını engellemesini istedi. Kadyrov ve Rusya'nın baskıları Maşadov'un kararlılığını zayıflatamadı. Bu kararlılık karşısında Rusya'nın desteğiyle Kadyrov ve saha komutanları Yamadeyev kardeşler Aslan Maşadov'a karşı itaatsizlik ilan ederek Gudermes'te miting düzenlediler. Aslan Maşadov ise Kadyrov'u Çeçenistan baş müftüsü görevinden aldı ve müftüyü yok edilmesi gereken Çeçen halkının düşmanı ilan etti. Şamil Basayev Kadyrov'un başına $100.000 ödül koydu. Kadyrov ise durmadı. Gudermes şehrini ve birçok köyü Rus birliklerine devretti. Rusya Müftüler Konseyi ise Aslan Maşadov'un millet düşmanı olarak nitelendirdiği Çeçenistan müftüsünün yani Kadyrov'un korunmasını talep etti. 2000 yılında ise Vladimir Putin, Ahmet Kadyrov'u Çeçen Cumhuriyeti'nin geçici yönetiminin başına atayan bir kararname imzaladı. Kadyrov'un atamasıyla ilgili röportaj veren Maşadov şu dikkat çekici konuşmayı yaptı. Onun halkıma savaş yürüten işgalci devletin liderleri tarafından atanması cesur Çeçen halkı için trajedidir ve biz Çeçenler için o hep ulusal hain olarak kalacak. Maşadov ve liderliğindeki Basayev ve hatta Rusya'nın baskı ve tuzaklarına rağmen duruşlarını hiçbir zaman bozmadılar. Bu isimler Çeçenler için tarihin unutulmaz sayfalarına kazındılar. Kadyrov ise Moskova'dan aldığı mali ve askeri destekle Çeçen halkının direniş ruhunu bastırdı ve Rusya'nın bölgedeki hegemonyasını sağlamlaştırdı. Çeçenistan'ın bağımsızlık arzusunun bastırılmasında hiç şüphesiz Yeltsin bir kilometre taşı oluşturdu. Rusya Federasyonu'nun ilk devlet başkanı Boris Yeltsin, 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte Çeçenistan
bağımsızlık ilanında bulundu. Yeltsin'in Rusya Federasyonu'nun başına geçmesiyle Çeçenlerin bağımsızlık talebi Yeltsin yönetimi tarafından şiddetle bastırılmak istendi. 1994 yılında Rusya'nın Çeçenistan topraklarını kontrol altına alma arzusu bölgedeki tansiyonu zirveye çıkardı. Rusya'nın bölgeyi kontrolüne almak istemesinin birçok nedeni vardı. İlk olarak siyasi istikrarın sağlanması. İkincisi ekonomik ve stratejik kaynaklar. Burada bir parantez açalım. Çeçenistan petrol ve doğal gaz rezervlerinin bulunduğu stratejik bir bölgedir. Özellikle Grozny, Gudermes, Shalkovski ve Urus-Martan petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip önemli bölgelerdir. Bu rezervler Rusya'nın ekonomik kalkınmasında ve enerji üretiminde önemli rol üstleniyorlar. Uluslararası imajın korunması. Sovyetlerin dağılmasından sonra Rusya'ya karşı başlatılan böyle bir savaş onun uluslararası arenada imajını zedeliyordu. Aralık 1994'te Rusya Çeçenistan'ın başkenti Grozny'ye saldırı düzenledi. Rusya'nın Grozny'yi bombalamasıyla çatışmalar başladı. Fakat Rusya Grozny kuşatmasında 10.000'in üzerinde ağır kayıplar verdi. Grozny kuşatması Çeçen lideri Cevher Dudayev'in askeri stratejisini ustalıkla uygulaması ve önemli stratejik noktalarda görev almasıyla Çeçenistan'ın lehine sonuçlandı ve Rus ordusu geri çekildi. Grozny Savaşı, Kurt Kapanı ve Çeçen Destanı manşetleriyle dünya gündemine damgasını vurdu. Rus hükümeti tarafından terörist olarak nitelendirilen Cevher Dudayev, uluslararası medyada bağımsızlık savaşçısı Çeçen lider başlıklarıyla yankı uyandırdı. Cevher Dudayev Grozny Savaşı'nı şu sözlerle ifade ediyordu: "Bu savaş sadece Çeçenistan'ın değil, tüm Kafkasya'nın savaşıdır. Rusya'nın Kafkasya halklarına yönelik kan politikasına karşı verilen bu destansı mücadele hiçbir güç karşısında boyun eğmeyen onurlu bir milletin mücadelesidir." Birinci Çeçen Savaşı Hasabyurt Anlaşması'yla noktalandı. Bu anlaşmaya göre Rusya tamamen Çeçenistan'dan çekilecek ve fiilen özgür olacaktı. Yeltsin Çeçen Savaşı'nda kritik bir itibar kaybına uğradı. Görevi Putin'e devrettiği bu dönemde Hasabyurt Anlaşması sadece kağıt üzerinde kaldı. Bu dönemde yaşananlar Putin'in güç kazanmasına ve İkinci Çeçen Savaşı'nın patlak vermesine yol açtı. 1999 yılında Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin bir binasına bombalı saldırı düzenlendi. FSB'nin ünlü Lubyanka Meydanı'ndaki merkez binasına bir araçla yaklaşık 300 kilogram patlayıcı yüklü bir kamyon çarptı. Putin bu saldırıyı Çeçenistan'ı işgal etmek için fırsat olarak gördü ve Rusya'nın Çeçenistan'a yönelik askeri müdahalesini hızlandırdı. Ramzan Kadyrov iktidarı demek, Rusya'nın Çeçenistan'ı Rus etkisi altında tutmaya çalışması demektir. Ramzan'ın babası Ahmet Kadyrov, 9 Mayıs'ta Grozny'daki sıkı güvenlik önlemleriyle korunan bir stadyumun tribünlerinde meydana gelen patlamada hayatını kaybetti. Ahmet Kadyrov'un öldüğü gün mavi eşofman giymiş oğlu Ramzan Kadyrov, Putin tarafından Kremlin'de kabul edildi. Putin Kadyrov'u teselli etti ve ona destek sözü verdi. Böylece Ramzan'ın Kremlin destekli siyasi kariyeri başlamış oldu. 2004 yılında babasının ölümünden sonra Ramzan seçimlere katılamadı. 28 yaşındaydı ve Çeçen Anayasası'na göre yalnızca 30 yaşında aday olmak mümkündü. Farklı bir adım atıldı. Çeçen Cumhurbaşkanı olarak Kremlin'e kesinlikle sadık ve kolayca kontrol altına alınan bir adam olan Çeçen İçişleri Bakanlığı'nın başkanı Ali Alhanov'u seçtiler. Kremlin destekli Alhanov, Ekim 2004'teki başkanlık seçimlerini kazandı. Alhanov, Sergey Abramov'u başbakan olarak atadı. Ancak Abramov, Moskova bölgesinde gizemli ve beklenmedik bir araba kazası geçirdi. Aynı gün Alhanov, Ramazan Kadyrov'u Çeçenistan'ın başbakan vekili olarak atadı. Şubat 2006'da Abramov resmen istifa etti. Kadyrov başbakan oldu. 2006'da 30 yaşına girdi ve ertesi yılın baharında Cumhurbaşkanı oldu. Putin bizzat Kadyrov'un Çeçen Halk Meclisi milletvekillerine adaylığını önerdi. 57 milletvekilinden 55'i onu destekledi. Putin'in Kadyrova verdiği destek, Çeçenistan'da istikrarı sağlama, güvenliği kontrol altına alma ve Rusya'nın stratejik çıkarlarını koruma amacına hizmet ediyordu ve etmeye devam ediyor. Çeçen bağımsızlık mücadelesi haklı bir ulusal talepten ziyade terörizmin bir parçası olarak gösterildi. Bağımsızlık mücadelesi zamanı bu direnişi örgütlemek için bir ideolojik yapı gerekliydi. Bazı gruplar kendilerini gerçek İslam'ın savunucuları olarak tanımlayarak İslam muhafızları adında bir oluşum ortaya çıkardılar ve bu oluşum Vahabilerle ilişkilendirildi. Başlangıçta liberal bir Çeçenistan için direniş gösteren mücadele bir anda Çeçenistan İslam Devleti kurmak amacıyla yön değiştirdi. Çeçenistan'da dini yaşam büyük ölçüde Sünni İslam ve Şafilik mezhebi etrafında şekilleniyor. Doğal olarak
Vahabilik geleneksel İslam anlayışına aykırı olduğu için bağımsızlık mücadelesi iç çatışmalara sebep oldu ve bu durum uluslararası kamuoyunun Çeçenistan'ın verdiği haklı mücadeleyi Vahabi aşırıcılığı olarak nitelendirmesine sebep oldu ve Çeçen direnişi uluslararası toplum nezdinde yalnız bırakıldı. Ramazan Kadyrov ise Vahabiliği radikal ve aşırıcı bir ideoloji olarak tanımlayarak ve sert önlemler alarak Sünni kesimi etrafında topladı. Kadyrov, Sünni İslam'ın geleneksel yorumlarını teşvik eden dini eğitim programlarına önem veriyor ve dini liderler aracılığıyla Vahabiliğin tehlikelerine karşı eğitimler sunuyor. Rusya bölgedeki kontrolünü artırmak ve istikrarı sağlamak için Çeçenistan istihbaratıyla entegre bir şekilde hareket ediyor. Gelin bu gizli işbirliğini açığa çıkaracak bir olaya ışık tutalım. Rizvan Çitikov, Çeçen direniş lideridir. Şamil Basayev ve Emir Hattab'ın komutasında Rusya'ya karşı savaştı. İçkerya'daki tek tank taburuna liderlik etti ve Grozny'u kahramanca savundu. Ancak ne Rusya ne de Çeçen yönetimi onu bir türlü yakalayamıyordu. Çünkü Çitikov yerel halk tarafından destekleniyor ve kahraman olarak biliniyordu. Rusya ve Çeçen yönetimi ise kendi saflarındaki güvenlik zafiyetlerinden dolayı Çitikov'a ulaşmakta başarısız oluyordu. Rusya strateji değiştirdi ve Çeçen istihbaratıyla birlikte Rus yetkililer Çitikov'un aslında Rus istihbaratı tarafından yönlendirilen bir ajan olduğunu ve onun Çeçen liderlerle temas kurması için Rusya tarafından gönderildiğini iddia ettiler. Yani bir anlamda Çeçen halkıyla oyun oynadılar. Yakalanmasının ardından Rusya basını Çitikov'un Rusya'nın istihbarat operasyonlarında aktif bir rol aldığını ve Çeçen direnişine karşı bilgi topladığına dair haberler yayınladı. Ramazan Kadyrov, Çitikov'u gangster ortamında en iyi uzman diye tanımlarken Rusya CIA ajanı olarak nitelendirdi. Ramzan Kadyrov yönetim tarzı ve politik manevralarıyla dikkat çeken bir isim. Ramazan Kadyrov, Rus yanlısı babasının ölümünden sonra onun siyasi mirasını devralarak 2007 yılında Putin tarafından Çeçenistan Cumhurbaşkanı olarak atandı. Rus federal birliklerinin safında vuruşan Ramazan Kadyrov 1976 yılında dünyaya geldi. Daha çok spor kariyeriyle, at yarışlarına olan ilgisi ve özellikle Arap atlarına sahip olmasıyla bilinir. Nadir at cinslerinin yetiştirildiği at çiftlikleri var. Ayrıca kamuya açık sergilerde gösterilen klasik ve antika silahlardan oluşan silah koleksiyonuna sahip. Sürekli atış poligonlarında pratik yapıyor. Elbette bununla sınırlı değil. Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce gibi lüks otomobil koleksiyonunda dikkat çekiyor. Ancak tüm bunların ötesinde Kadyrov'un adı ülkede yarattığı korku politikası, baskıcı rejimi ve birçok cinayetlerle anılıyor. Bu cinayetlerin en bilineni Anna Politkovskaya cinayetidir. Rus hükümetinin politikalarını eleştiren ve Çeçenistan'daki insan hakları ihlalleriyle ilgili yazılarıyla tanınıyor. Politkovskaya Kadyrov yönetiminden Kadyrov cehennemi diye bahsediyor ve Kadyrov'un Çeçenistan'ı kendi krallığı gibi yöneterek sivil halka zulmettiğini ve işkence yaptığını yazıyordu. Anna Politkovskaya 7 Ekim'de yani Putin'in doğum gününde öldürüldü. Soruşturmaya esasen cinayet Çeçen lider ve Alazan suç örgütünün üyesi Ahmet Nuhayev tarafından işlenmişti. 2004 yılında Politkovskaya ile ilgili röportaj veren Kadyrov onu doğrudan düşman olarak nitelendirdi. Bir diğer olaysa Boris Nemtsov cinayetidir. Nemtsov özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalci politikasını, Putin ve Kadyrov'un devlet kaynaklarını kendi çıkarları için kullandıklarını, seçimleri manipüle ettiğini yazıyordu. Bu yazılar Rusya ve Çeçen yönetimini rahatsız etmeye başlamış olmalı ki Nemtsov suikaste kurban gitti. Cinayetin zanlısı Çeçen asıllı Zaur Dadayev yakalanarak 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kadyrov bu olaydan sonra suikastin baş zanlısı Zaur Dadayev'i gerçek bir vatansever olarak tanımladı ve ona sahip çıktı. Rusya, Çeçenistan'daki direniş hareketini ve muhalif sesleri bastırmak için suikastler ve öldürme emirleri veriyor. Gelin Rusya'nın Çeçenistan yönetimiyle birlikte gerçekleştirdiği suikastlere yakından bakalım. Yıl 1996, Cevher Dudayev suikasti. Çeçenistan bağımsızlık mücadelesinin lideri Cevher Dudayev, 1996 yılında Rusya'nın hava saldırısı sonucunda öldürüldü. Yıl 2000. Ruslan Alhaciyev, Çeçenistan parlamentosunun eski başkanı olarak Rusya'nın Çeçenistan politikalarını ve yönetimini sık sık eleştiriyordu. Kaçırıldı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Yıl 2005. Aslan Maşadov, Rus özel kuvvetleri tarafından Çeçen yönetimiyle işbirliği yapılarak bir operasyon yapılarak öldürüldü. Yıl 2006. Şamil Basayev,
Nazran'da düzenlenen hain operasyon sırasında Rus güçleri tarafından öldürüldü. Zelimhan Yandarbiyev suikasti. Rusya'ya karşı bağımsızlık mücadelesini destekleyen önemli bir liderdi. 10 Şubat 2004 tarihinde Katar'ın başkenti Doha'da bulunan aracına yönelik düzenlenen bir bombalı saldırı sonrasında öldürüldü. Saldırı sırasında Yandarbiyev'in eşi ve oğlu da araçta bulunuyordu. Ramzan Kadyrov'un Rusya'dan sonra güvenliğini ve iktidarının sürekliliğini temin eden bir diğer güç Ahmet Taburu'dur. Rusya'nın güvenlik güçleriyle işbirliği içinde hareket ediyor ve federal hükümetin desteği altında çalışıyor. 90'ların sonunda Çeçenistan'da devam eden çatışmalar döneminde şekillendi ve resmi olarak 2006 yılında kuruldu. Kadyrov'un radikal gruplar dediği Vahabilere, Çeçen hükümetini eleştiren muhaliflere karşı operasyonlar düzenliyor, keyfi tutuklamalar yapıyor ve FSB ile işbirliği içinde faaliyet gösteriyor. Aynı zamanda Kadyrov'un ailesinin güvenliğinden de sorumlu. Sadece Çeçenistan'da değil, gerektiğinde Putin için görevler alıyor. Örneğin Rusya-Ukrayna Savaşı ve Crocus City terör olayında teröristlerin yakalanmasında önemli görevler aldılar. Bu yüzden de Ahmet Rusya ve Ahmet Çeçenya diye iki gruba ayrılıyor. Ahmet Taburu özellikle Rusya'ya karşı Ukrayna saflarında savaşan bağımsız Çeçenlerin bertaraf edilmesinde Putin için vazgeçilmez bir konumdadır. Tabur Rusya tarafından finanse ediliyor ve lojistik destek de yine Kremlin tarafından sağlanıyor. Kadyrov sosyal medya platformlarını aktif kullanarak Ahmet Tabur'un başarılarını paylaşıyor. Ramzan Kadyrov uzun süredir kamuoyunun dikkatini çeken bir konuyla karşı karşıya. Sağlık durumu. Novaya Gazeta ve birçok uluslararası basın kuruluşlarına göre kendisine 2019 yılında pankreas nekrozu teşhisi konuldu. Böbrek yetmezliği ve akciğerlerdeki sıvı durgunluğundan da muzdarip. Kadyrov'un rahatsızlığı kamuoyundan gizleniyor ve sağlık durumunun iyi olduğu yönünde tasarlanmış videolar yayınlanıyor. Kadyrov'un ciddi hastalığına dair söylentiler ilk kez ortaya çıkmıyor. 2020 yılında koronavirüs salgınının zirve yaptığı dönemde Ramzan Kadyrov Moskova'daki merkezi klinik hastanesine kaldırıldı. Daha sonra yılda 2 kez Moskova'daki bir klinikte tıbbi muayeneye tabi tutulduğunu da itiraf etti. En son akut akciğer yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Solunum fonksiyonunu stabilize etmek için solunum cihazına bağlı yaşadığı da bilgiler arasında. Bu bilgileri yalanlamak için bir kampanya başlatıldı. Putin ve Kadyrov hiçbir sebep yokken sadece ortak bir selfie çekinmek için bile buluşmaya başladılar. Kadyrov'un sağlık durumu Çeçenistan ve Rusya'da endişeleri de beraberinde getiriyor. Nedeni açık değil mi? Bölgede Rus nüfuzunu koruyan tek kilit isim var, o da Kadyrov'dur. Kremlin büyük olasılıkla Ramzan Kadyrov'un halefi konusunda kararını çoktan verdi. Çeçen Özel Kuvvetleri Ahmat'ın komutanı Abdi Alaudinov'un halef olduğuna yönelik bilgiler var. Abdi Alaudinov uzun yıllar boyunca Çeçenistan'ın güvenlik güçlerinde önemli roller üstlenmiş bir isimdir. 16 Nisan'da Putin, Alaudinov'a Rusya Savunma Bakanlığı Askeri Siyasi Çalışmalar Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcılığını atadı. Alaudinov'un başkanlık seçimlerinde Putin'in sırdaşı olduğu biliniyor. Ukrayna'da geniş çaplı bir savaşın başlamasının ardından Mart 2022'den bu yana işgal altındaki bölgede bulunuyor. Putin 2022'de Ukrayna'ya karşı savaşa katılımı nedeniyle ona Rusya kahramanı unvanını verdi. Alaudinov'un düzenli olarak Rus televizyon kanallarında yer alması ve kamuoyuna ısrarlı bir şekilde tanıtılması da yeni halefin Abdi Alaudinov olduğu yönündeki bilgileri güçlendiriyor. Sizce Kadyrov'un potansiyel halefi kim olabilir ve onun liderliği Çeçenistan'ın geleceğini nasıl şekillendirir? Dengeler değişir mi? Yorumlarda buluşalım. Çeçenler bağımsızlık mücadelesi veren bir halktan Rus hegemonyası altındaki bir halka nasıl dönüştü? Çeçen lider Ramzan Kadyrov'un devasa serveti, sıra dışı hobileri, paralı asker toplama yöntemleri ve sağlığındaki gizemli durumunun yanı sıra Kremlin'in bu tartışmalı figürü neden desteklediğine dair kapsamlı bir araştırma yaptık.